مرحبا جوارا چوانن ام نها سرينا ام دچن كاميرون هايلاندز ام بين قبل كاميرو روجاكا خوش درباسكن جالكس باس جوارا. السلام عليكم، كيف الحال؟ كمال من الجزائر. نحن اليوم متجهين إلى كاميرون هايلاند أنا وصديقي فرقان. تمنوا لنا حظ موفق. شكرا. Evet. 3 dilde yayın yapıyoruz. Abilerimle beraber Cameron Highlands'a gidiyoruz. Cameron yaylaları. Highlands demek çok tuhaf geliyor bana. Gidiyoruz. Yine geldik otobüs terminaline. TBS'teyiz. Malaka'ya giderken de hep burayı kullanıyorsun zaten otobüs durağı. Bugün yağışlı bir gün, o yüzden geç kaldık. Otobüsü de kaçırdık. Saat 10'daydı otobüs. Kaçırdık. Şimdi 2 saat bekleyeceğiz. Aslında zamanında yola çıktık sayılır ama yağmur vardı, trafik vardı. Çok geciktik. Geç kalınca da mecbur diğer otobüsü beklemek zorunda kalacağız. Normalde saat başı otobüs var ama varmış ama anladığım kadarıyla yağmurdan dolayı iptal olan bir sefer var. 11 otobüsü iptal olmuş anladığım kadarıyla. Biz de 12'yi bekleyeceğiz. Bir gün kalacağız Cameron yaylalarında. Bir gün kaldıktan sonra Penang'a geçeceğiz. Fakat Kemal abi dediğime bakmayın, benden 2 yaş büyük ama ağız alışkanlığı diyoruz. Bugün ayın 8'i, Kemal ayın 10'unda uçağı var. Bu yüzden biraz zaman sıkıntısı var. Gelmeyecekti normalde. Bugün vazgeçti. Ama sonra dedi ki yani yalnız kalıp ne yapacağım burada? Yani geleyim dedi. Şimdi beraber Cameron yaylalarına gideceğiz. Orada bir gün kalacağız. Ondan sonra biz Penang'a geçeceğiz. Georgetown'a. Ama Kemal gelir mi bilmiyorum. Belki o erken dönüş yapabilir. Onun haricinde yol 5 saat sürüyor. 49 ringgit gibi bir para verdik. Çok önemli değil. Önemli de yapacak bir şey yok yani. Cameron Highlands'tan Penang ne kadar sürüyor tam emin değilim ama yine bir 3-4 saati var. Fiyat olarak hiçbir bilgim yok. Tutar nedir, ne kadara gelir bilmiyorum. Otel fiyatı burada kaldığımız otelle aynı. Yani fiyatlar, yani piyasa aşağı yukarı belli ya da kaldığın otele göre her yerde değişiyor. Lüks otele gidersen her yerde pahalı. Ama aşağı yukarı 30-40 ringgite kalacak yerler var. Bu kaldığımız yerde bir tık fazla, yani bir üst seçeneği seçip kahvaltıyı da dahil ettik. Çünkü orayı hiç bilmiyoruz. En azından sabah kalktığımızda ne yiyeceğiz derdi olmasın dedik. Ya bir gün kalacağız zaten orada. Ama Penang'daki otel hakkında bilgimiz var. Daha önce oraya giden bir abimiz hem oteli tavsiye etti hem de biraz anlattı. Çok güzelmiş. Hatta şöyle bir bilgi verdi. Dedi ki oraya gittiğiniz zaman Kuala Lumpur'da geçirdiğiniz zamanı acıyacaksınız. Keşke daha önce gidip daha fazla kalsaydım burada diyeceksiniz dedi. Ben de o yüzden Şorş abiden ayrılabilirim. Kemal zaten dönecek. Kalma işini biraz daha uzatıp Penang'da biraz daha fazla kalabilirim, emin değilim. Eğer çok beğenirsem yolculuk başlıyor, bakalım neler olacak. Evet, şu anda aşağı yukarı 2 saat kadar bir süredir yoldayız. Cameron Highlands'a doğru gidiyoruz. Şu anda otobüsümüz mola verdi. Sonsuz ormanlar içerisinde ilerlerken çok güzel yerler vardı. Onları seyrederken uyuyakalmışım. Şurayı çok kısa bir göstereceğim. Olana kadar sürecek onu bilmiyorum, sormadım. Ve elimi yüzümü yıkamam lazım. Sonra etrafı göstereceğim size. Çok kısa. Aşağı yukarı 1,5 saattir otobüs yolculuğu devam ediyor. Gerçekten sonsuz ormanların içerisinde yolculuk yapıyoruz. Orman hiç kesilmiyor ya. Yani çok çok başka bir yer burası. Yüz ölçümüne göre en çok yeşil alanı olan ülkelerden birisidir bence. Çünkü gerçekten hani betona değil yeşile gömülmüş bir ülke. Yolculuk çok güzel ilerliyor. Otobüsümüz rahat. Hemen bir elimi yüzümü yıkayıp ondan sonra devam edeceğim. Şimdi elimi yüzümü yıkadım. Merak edenler olabilir. Daha önce çünkü berberle ilgili sorun yaşamıştım. Kendim tıraş oldum. Bir de asla düşünmüyorum berbere gitmeyi burada. Tabii ki iyi berberler vardır. Problemi yaşayacağımdan değil ama gitmeyeceğim. Kendi makinemle kendim tıraş oldum. Yola çıkacağımız için akşam banyo yapacaktık. Hazır banyo yapacakken tıraş da olayım. Hemen banyoda çöp vardı, hemen çöpün yanında bir kenarda hemen tıraş oldum. Sonra banyo yaptım, hazırlandım akşamdan, geceden. Çok da geçe kaldım açıkçası. Saat olarak sabah erken kalkacağız dedik ama kalkamadık.
10'daki otobüse yetişecektik, yetişemedik. O yüzden 2 saat kadar otobüs terminalinde beklemek zorunda kaldık. Çok sorun değil, bu da böyle oldu. Erken davranmak istememizin sebebi şuydu, bugünü değerlendirmek. Çünkü bir gün kalacağız. O yüzden zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Şimdi bizi otobüs şu ileride indirdi. İndirdi de otobüs sonra nereye gitti bilmiyorum. Yani farklı bir yere çekti herhalde otobüsü de. Şu an göremiyorum. Kemal namaza gitti. Şorş abi de ileride bekliyor. Bir şeyler yiyecektim ama çok yemek çeşidi yok burada. Öyle bir şey de canım çekmedi. Gittiğimiz yerde atıştırırım. Evet, Şorş abi bir şey almış. İşaret yapıyor. Bakayım neymiş o. New experience. Evet. Kabuklu fıstık. Bunu böyle soslamışlar, sosluyorlar galiba ya da farklı bir kavurma tekniği var herhalde. Şöyle göstereyim. Dışında bir şey var ama bilmiyorum. Belki de fıstığın çeşidi budur. Evet, fıstığın çeşidiyle alakalı bir durum. Evet. Normal fıstık değil ama kavrulmuş gibi, yani işlenmiş fıstık ama daha yumuşak, daha yenilebilir, daha ağızda eriyor bizim normal fıstığa göre. Ama ne yapmışlar bu fıstığa cinsin neyi anlamadım. Şorş abi de böyle yeni şeyleri denemeyi çok seviyor. Böyle sürekli farklı şeyler yemek istiyor. Burada da ekmeğin arasına dondurma koyup veriyor ya. O nasıl bir şey ya? Bakın normal ekmeğin içine dondurma dolduruyor. Evet, bir de şeyi fark ettim. Şehrin içinden çıktığımız için mi artık burada kiralar daha uygun diye mi bilmiyorum. Normalde bizde yola çıkınca yolda her şey çok pahalıdır. Burada da tam tersine çok ucuz her şey. Olması gereken burada olmuş. Gerçekten fiyatlara baktım, yani hep uygun fiyatlar. Evet, ekmek arası dondurma aldım. Ucuz diye herkes bir şeyler deniyor, yiyor. Kemal de kızarmış tavuk aldı. Ben de ekmek arası dondurma aldım. Şorş abi yedi, beğenmiş. Dedik sen de al dedi. Güzel dedi. 4 ringgit sadece şu. Hemen gömmem lazım. Otobüste bulduk bu arada. Buradaymış otobüsümüz. Evet, otobüse bindik. Yolculuğa devam ediyoruz. Yolculuk gayet güzel geçiyor. Aşağı yukarı tam saate bakmadım ama 2 saat, 2,5 saat kadar bir yol geldik. Bir o kadar daha yol gösterdi. Yani saat olarak 5 saat gibi bir saat gösteriyor ama tabii o tam tutarlı olmayabilir. Haritadan da bakmadım mesafeye henüz. Dört gün sonra tam bir ayım dolmuş olacak. Bu bir ay içerisinde tahmin ediyorum bir hafta kadar yalnız kaldım. Onun haricinde hep yanımda birileri vardı. Birileriyle birlikteydim bir şekilde. Bunun sebebi de ne? Otelde kalıyor olmam. Eğer ayrı bir ev tutsaydım çok kendi başıma kalacaktım. Çok insanlarla iletişimim olmayacaktı. Sadece dışarı çıktığım zaman işte restoranlardaki ya da dışarıda işte görüştüğüm işte ayaküstü muhabbetler olacaktı sadece. Ama otelde kalmanın çok artısı oldu. Sürekli olarak İngilizce konuşabilme imkanı buldum. Ama kötü yanı şu, İngilizce konusunda. Bildiğim kadar olan İngilizceyi evet iyi bir seviyeye getirdim ama bilmediğim çok şey var. O çok yavaş ilerliyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor bilmiyorum, yani yeni şeyler öğrenme konusunda çok yavaşım. Konuda çaba harcamam lazım. İşte yeni kelimeler, yeni kalıplar, yeni deyimler, ne bileyim yeni şeyler öğrenmem lazım. Bilmediğim hala çok şey var. Evet, şu da gerçek. Lazım oldukça bir şeyler öğreniyorsun. Neyi mesela? Geçen gün kahvaltı yapacağım. İşte oteldeki abladan işte yumurta istedim, getirdi. Çatal koymamış. Şimdi çatal isteyeceğim. Çatalın adı neydi? Unuttum, aklıma gelmedi yani. Hemen açıyorsun, bakıyorsun çatal neymiş? Fork. Bundan sonra gidiyorsun, diyorsun ki can I get fork? O da tık veriyor hemen. Onun haricinde ya bunu sürekli söylemek istemiyorum ama abone sayımız çok az ve çok yavaş ilerliyor. Videolar izlense bile abone
olma sayımız çok, oranımız çok düşük. Sizden ricam kanalıma abone olun destek olmak için. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Yorum atıp fikirlerinizi ya da önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. Ve iyi ki böyle bir işe kalkışmışım. Yani bu yolculuğa başlarken YouTube kanalı açmak gerçekten çok doğru bir kararmış. Yerleri evet gezip görmek çok güzel ama bunları paylaşmak da gezmek kadar heyecan verici. Evet, ana yoldan ayrıldık. Cameron Highlands'ın yoluna girdik. Yaklaşık 53 kilometre kadar bir yolumuz kaldı. Fakat zorlu bir yol olacak çünkü dağa tırmanıyoruz ve sürekli keskin virajların olduğu bir yol. Aksilik niye böyle yapmışlar bilmiyorum ama tek gidiş bir yol. Tek şeritte ilerliyor ama orman, gerçekten yol, manzara müthiş. Evet, burası tek yön bir yol demiştim. Şu anda da biraz trafik var. Neden bilmiyorum ama otobüs şoförü dedi ki biraz bekleyelim dedi, trafik azalsın. Tek yön olduğu için yani yolu yavaşlatmayalım. Bu benim için büyük bir fırsat. Neden? Etrafı gösterebileceğim. Tam da bir seraların olduğu bir yerde durdu. Değişik bir sera sistemi. Niye böyle bilmiyorum. Biri yağmuru engelliyor. Okey. Yağmurun bitkilere çünkü çok fazla yağmur yağdığı için buraya yağmuru engelliyor. Poşetlerin içine toprakları doldurmuşlar. Böyle değişik bir sera sistemi kurmuşlar. Ama ortam gerçekten çok güzel bir yerde durduk. Yani şahsi arabam olsaydı eğer bu yolculuk çok uzun sürerdi. Şahsi arabayla gitseydim çünkü görmek istediğim çok yer oldu yolculuk sırasınca. Evet, trafik şu anda durdu. Aslında devam edebiliriz. Ufak bir mola verdi böyle kendi kendine. Amaç ama dediğim gibi tek şerit olduğu için yolu tıkamamak. Çünkü büyük aracız. Bizi sollama yok burada. Sağlama var. Bizi sağlamaları trafiğe riske atabilir. O yüzden kısa bir bekleyelim dedi. Üst tarafta da seralar var. Bilmiyorum gözüküyor mu? Yol boyunca vardı zaten de sera. Gerçekten hani çok hoş. Çok iyi bir deneyim. Yani gerçekten Malezya'da şehirler arası yolculuk yapıyorum ve inanılmaz güzel yerler. Yanımda bir Cezayirli var, bir Suriyeli var, bir Kürt, bir Türk, bir de Arabız. 3 kişiyiz. Üçümüz de farklı dillerden. İşte bir abimiz Fransızca, Arapça biliyor. Diğeri Kürtçe, Arapça, İngilizce biliyor. Biz de Türkçe ve İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz. Ama böyle giderse Arapçaya da başlayacağım. Bakacağız. Evet, yolculuk tam 5 saat sürdü. Otobüsten indik, otelimize geldik. Fotoğrafta gördüğümüzle karşılaştığımız otel değil de yatak arasında biraz fark var. Bir tık bozulduk ama çok sorun değil. Zaten bir gün kalacağız burada, çok önemli değil. Ama yeri çok beğendim. Cameron Highlands'ı çok beğendim. Geldik, çantalarımızı bıraktık. Kahvelerimizi aldık. Kahvelerimizi yudumluyoruz. Oteli öğrendik. Nerede ne var? Nerede ne yapabiliyoruz? Banyo nerede? Tuvalet nerede? Çay, kahve, işte kahvaltısı bilmem ne. 20 ringgit kadar bir depozito verdik. Şöyle göstereyim. Burası resepsiyon kısmı. Lavabo burada. Temiz su, arıtma suyu. Normal musluk suyu da var. Burası resepsiyon. Burası ortak alan, oturma alanı. Yeni geldiğimiz için henüz daha dışarı çıkmadık. Sadece dinleniyoruz. Burada çay kahve ücretsiz. Sıcak su orada. Buzdolabı var. Bardaklar yine orada. Burası dinlenme alanı. Şimdi 2 ayrı yatak bölümü var. 2 ayrı yatak bölümü var ama burayı çekmem doğru olur mu bilmiyorum. Şöyle bir tık göstereceğim kimseyi rahatsız etmeden. Evet. Şöyle bir kapalı, yani daha solo bir yatak odası var. Bizim kaldığımız yer ise üst katta. Hemen orayı da göstereyim. İşte canımızı sıkan, hani resimde gözüken yer böyle değildi. Çok daha ferah bir yerdi.
Biz ucuz olması için burayı seçtik. Aşağıda kalmayalım dedik. Böyle bir yatakhane. Kilitli dolaplar, yine aynı mevzu var. Klima yok. Bir tane fan koymuşlar. Olsun. Zaten burası çok yüksek olduğu için nem yok. Müthiş bir havası var. Dışarısı da çok güzel. Burası sigara içme alanı. Ayrıyeten lavabolar var, banyo var. İnşallah kimse yoktur tuvalette. Evet. Bunlar banyo. Bunlar tuvaletler. Gayet temiz. Herhangi bir... Evet, gayet temiz. Beğendim. Burası sigara içme alanı. Burası da arka bahçesi. Otelimiz güzel. Fiyat da iyi. Kuala Lumpur'da kaldığımız yerle fiyatı aynı. Bu tip yerlerde kalma sistemini öğrendiğim için çok sorun değil, gayet güzel. Ütü var, ne bileyim her şey var. Mikrodalga var, ekmek kızartma makinesi var, buzdolabı var. Şimdi biraz dinlenip daha sonra dışarıya çıkacağız, ilk bir turumuzu atacağız. Beğendim fakat işte bir gün kalmak biraz zoruma gidiyor. Yarın Kemal gidecek, Kuala Lumpur'a geri dönecek. Evet, geldik, otelimize yerleştik. İlk turumuzu atıyoruz, etrafı keşfediyoruz. Otelimiz şu hizada, şuradaki binalar. Ortam çok güzel ama tabii şu anda pek bilmiyoruz nerede ne var. O yüzden dedik bir tur atalım, bir görelim neredeyiz. Çünkü çok da bilerek geldiğimiz bir yer değil ama tahmin ediyorum şu yöne doğru gideceğiz. Çünkü orada güzel yerler var gibi. Şu anda sezon değil burada. Hatta bugünü veya önümüzdeki bir hafta yağmurlu gösteriyordu ama şu an yağmur yağmıyor. Sezon değil, o yüzden çok bir turist yok ama şöyle gördüğümüz kadarıyla genel olarak yerliler var şu anda. Ve turistler var. Yani öyle çok karışık değil. Ne demek istiyorum? Çinli daha görmedim. Belki turist olarak vardır ama dükkanlar genelde hep Malay. Abim bir şey getirdi. Tadına bakalım. Anlamadım ama kurutulmuş meyve gibi bir şey. Bu ne lan böyle? Tam anlayamadım bunu. Etrafı pudra şekeri gibi de içindekini anlamadım. Jölemsi bir yapısı var ama evet, geldik, etrafı keşfediyoruz. Çok güzel. Gerçekten yaşanılası bir yer. Benim bir 3-4 gün kalasım var ama yarın öğlen döneceğiz. Dağların tepesinde bir kasaba burası. Yani yaşanılası bir yer derken hava çok temiz, çok sessiz, küçük bir kasaba. Tabii bilemiyorum olanaklar nedir ama yer gerçekten çok hoş. Asıl manzara kısmı, asıl yaylalar kısmı başka bir yerde. Oraya da gideceğiz ama bugün değil, yarın dedik. Evet, dikkatimi çeken bir şey, burada çöp konteynerlerinin olduğu yerlerin böyle kapalı bir garaj gibi yapmışlar. Neden? Buraya yağmur çok yağıyor. Demek ki koku oluyor ya da su doluyor içine. Boşaltması zor oluyor diye. Ya bilmiyorum, Kuala Lumpur'da hiç dikkat etmedim. Sanki öyle değildi Kuala Lumpur'da. Evet, burada da bir karate mi? Dövüş sanatları ile ilgili bir okul var. Nem yok, sıcak yok. Hava temiz. Bilmiyorum, ben Malezya'da her gittiğim yeri ayrı ayrı beğendim. Malaka'nın ayrı bir atmosferi vardı. Buranın ayrı bir atmosferi var. Kuala Lumpur işte büyük bir şehir, güzel bir şehir. Yani her yerini ayrı ayrı beğendim. Beğenmediğim bir yer var mı diye düşünüyorum. Yok. İlk geldiğim zaman yemek kokularıyla ilgili sorun yaşıyordum. Fakat sonradan fark ettim ki ona da alışmışım. Neden? Yani gün aşırı geçiyorum o rahatsız olduğum caddeden, sokak yemeklerinin olduğu caddeden. Baktım ki artık rahatsız olmuyorum. Bir sorun yok. Rahatsız olduğum dükkanlar var. Böyle önünden geçerken rahatsız olduğum yerler var ama ilk zamanki kadar rahatsız olmuyorum. Normal geliyor yani, sevmediğim bir yemeğin, yani herhangi bir yemeğin kokusuymuş gibi ya da ne bileyim, bilmiyorum. Çok sorun teşkil etmiyor artık.
Ama tabii ki Hindistan mutfağıyla ilgili ya da Hindistan restoranında hala yemek yiyebilecek durumda değilim. Çin restoranında yedim, beğendim de, güzeldi. Ama Hindistan yemekleri bana çok uzak. Malezya yemekleri de hiçbir problem yok. Her şeyi yiyebilirim. Yani gayet lezzetli de. Kuala Lumpur'a tekrar döndüğümde bir ay olacak. İşte Penang'dan döndüğümde. Ee, aa, evet. Tepede ufak bir minare gibi bir şey var. Yani mescitmiş. Tatlı küçük bir mescit var orada. Mescit Ebu Bakar yazıyor, evet. Terengganu gitmek istediğim üçüncü yer. Ama muson mevsiminden dolayı adalar kapalı olabilirmiş ve adalar kapalıysa gitmenin bir anlamı yokmuş. Umarım yetişebilirim, bilmiyorum. Ama Penang'dan sonra yani gitmek istediğim son yer diyebilirim. Birkaç küçük yer daha var ama onlar günübirlik, hani gidip gelinecek yerler. Birisi bana Malezya'nın neyi meşhurdu diye sorarsa bence insanı, doğası. Yani yemeği yok, işte ne bileyim Kuala Lumpur çok güzelmiş ya da Petronas 200 kuleleri çok görkemliymiş. Hiçbiri değil bence. İnsanı abi. Kesinlikle insanı meşhur. Çok sakin, çok güler yüzlü, çok tatlı insanlar. Özellikle dikkat ettiğim bir konu yine, formayı giydiğim zaman, yani Türk olduğumu anladıkları zaman özellikle selam veriyorlar, özellikle ilgileniyorlar. Bu çok hoşuma gitti. Fakat aynı tişört, aynı formayı her gün giyecek halim yok. Keşke bir şapka bulsaydım Türk bayraklı. Onu anlayamadık, beceremedik. Her zaman takardım en azından. Ama bir yerde bir şekilde denk gelirse kesinlikle alacağım. Kasabanın ortasında büyük bir park yapmışlar. Evler, oteller, işte restoranlar hep etrafında ya da daha ileri kısımda. Ama gezilecek yerler daha aşağıda kalıyor. Daha ileride. Oralara yarın gideceğiz diye konuştuk. Çünkü saat 6, 1,5 saat sonra hava kararacak. O yüzden hani şu anda gitmeyeceğiz. Keşke gün doğumuna yetişebilsek. Çok güzel kareler olacağına eminim. Kahvaltı yapıp çıkacağız dedik. Gerçekten çok hoş. Evet, burayı nereye benzetiyorum? Burayı Yalova termallere benzettim. Ama orada nem oranı çok yüksek. Sıcak su kaynağından dolayı nem oranı yüksek. Burası daha büyük ve yüksekte olduğu için havası buranın çok güzel. Evet, görsel olarak termallere benziyor, Yalova'ya. Ya insanlar çok tatlı ya, insanlar çok tatlı. Bilmiyorum yani, insanı meşhur derken yani ciddiyim. İnsanı çok tatlı. Malaylarla ilgili en çok hoşuma giden şey erken yaşta evlenmeleri. O kadar tatlılar ki yani böyle 15-17 yaşında çocuklar el ele geziyorlar. El ele gezmek yasak. Yani Malaylar evli değilse el ele gezemezler. Yani sormadım ama bunu sormaya gerek yok. Biliyorum bu bilgiyi. 17 yaşında çocuklar evlenmişler. Yani çok genç olup da çocuk sahibi olan görmedim. Ama beraber motora biniyorlar, beraber geziyorlar. Yani onların o hallerini bir görmeniz lazım. Yani gerçekten çok tatlı. Bilmiyorum, dünyada böyle bir ülke daha var mıdır bilmiyorum. İşte bir çift birbirini sever de evlenir, o ayrı bir konu. Burada genel olarak böyle bir durum var. Erken yaşta evleniyorlar. Yok 30'u bekleyeyim, yok kariyer yapayım, öyle bir şey yok. Öyle bir düşünce zaten niye var, ben hiçbir zaman anlamamışımdır. İnsan hayatını kendisi çizer. Kariyerle vesaire bir alakası yok bu işin. Evet, burası da otobüs terminali. Yarın buradan otobüse bineceğiz. Otobüs terminali dediğime de bakma, yani küçük bir garaj gibi bir yer. Oradaki amaç insanlar oradan bilsinler. Yani durak gibi bir şey. Bizim otobüs geldi, bizi bıraktı. Bir saat sonra başka yolculuğu alıp geri gitti. Ana cadde burası gibi. Restoranlar, bankalar hep bu tarafta. Bizim otel de hemen ileride, solda, sağda.